Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlere içi incir dolgulu harika bir kurabiye tarifim var. Gerçekten de tadına doyamayacağınız güzel bir kurabiye oluyor. Hemen tarife geçelim. Öncelikle incirlerimizi pişirmekle başlayacağız. Yaklaşık 17-18 adet kuru incire ihtiyacımız var. Kuru incirlerin içini mutlaka kontrol edin. Böceklenme varsa kullanmayın. Önceden yıkamıştım. Şimdi de böceklenme var mı yok mu kontrol edip incirlerimi küçük küçük küpler halinde doğramaya başlıyorum. Dilerseniz bu tarifi kuru kayısıyla veya hurmayla da hazırlayabilirsiniz. Evinizde ne varsa, damak zevkinize hangisi uyuyorsa onlarla yapabilirsiniz. Ben de incir vardı. İncirleri kullanmak istedim. Küpler halinde bütün incirleri doğruyorum. Hatta dilerseniz bu kurabiyeyi elmalı kurabiye olarak da hazırlayabilirsiniz. Dış hamuru gerçekten de harika oluyor. Mutlaka bu tarifle deneyin derim. Bu arada incirleriniz küçükse 20 adet de ekleyebilirsiniz. İncirlerin üzerine 1 çay bardağı su ekledim ve 3 yemek kaşığı toz şekeri ekleyeceğim. Tavamı ocağa alacağım. Ağzını kapatacağım. Ara ara karıştırarak incirler yumuşayana kadar incirimi pişireceğim. Mutlaka kontrollü olun. İncirleri pişirmeye gönderelim. Dediğim gibi kapağını kapatmayı unutmayın. 200 gram oda ısısında bekletilmiş margarin veya tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 yemek kaşığı yoğurdun sulu kısmından ekledim. 1 tam yumurtayı da hamurumuz için kullanacağız. 1 paket kabartma tozu, 1 pakette vanilin eklemesi yapacağız. Bu arada 1 çay bardağı da pudra şekerine ihtiyacımız var. Ben malzemeleri karıştırdım. Hatta bir miktar un ilavesi yaptıktan sonra aklıma geldi. Sizler tam da bu aşamada unu eklemeden önce 1 çay bardağı pudra şekerini ekleyin ve daha sonra malzemelerinizi karıştırın. Ben şimdi malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Azar azar un ilavesi yaparak güzel bir kurabiye hamuru yoğuralım. Toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Sizler kontrollü olun. Markadan markaya un miktarı değişecektir. Şimdi 1 çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. Dediğim gibi az önce unutmuştum. Şimdi güzel bir kurabiye hamuru yoğurmaya devam edeceğiz. Malzeme miktarını bu arada açıklama kısmında net bir şekilde yazacağım. Sizler oradan bakıp yapabilirsiniz. Hamurum artık hazır. Gördüğünüz gibi şekil verilebilen oldukça güzel bir hamur yoğurduk. Bu aşamadan sonra un ilavesi yapmayın sizler de. Kolay şekil verilebilen bir hamur oldu. Kurabiye hamurum artık hazır. Bu arada incirlerim de piştiler. Bir tabağa almıştım soğuması için, daha kolay soğuması için. Soğudular da incirler gayet güzel bir şekilde yumuşadı. Şimdi üzerine yarım çay bardağı kadar iri bir şekilde doğradığım fındığı ekliyorum. Evinizde ceviz, badem veya fıstık varsa onları da ilave edebilirsiniz. Yer fıstığıyla da yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre, evdeki imkanlara göre kurabiyenizin iç dolgusunu ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi klasik bir elmalı kurabiye içi de yapabilirsiniz. Bu hamurla gayet güzel olacaktır. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyorum. İçinizi mutlaka soğuttuğunuzdan emin olun. Ben dondurma kaşığıyla şekil vermeyi tercih ettim. Arzu ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde toplar aldım. Kaşığın içerisinde açtım ve içerisine 1 tatlı kaşığına yakın inciri içten koydum, kapattım. Yağlı kağıt serili tepsiye belli aralıklarla kurabiyemi diziyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir ceviz parçası kadar hamur kopardım. Kaşığın içine yerleştirdim ve içerisine bastıra bastıra hamuru inceltiyorum. Hemen hemen her yer aynı eşitlikte olsun diye elimle düzeltiyorum. İçerisine incirli içten koyuyorum. Arzu ettiğiniz kadar koyun ve kapatın. Tabanda hafif boşluklar olursa hamurdan koparın ve üzerine ilave yapın. Hiç problem değil. Bu şekilde
hemen kolayca pratik bir şekilde şeklini veriyoruz. Görseli de oldukça güzel oluyor. Ama klasik bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde görseli güzel olmuştu. Oldukça da büyük kurabiyeler elde ettim. Bir tanesi bir kişiye doya doya yetecektir. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 23 adet büyük boy kurabiye elde ediyoruz. Son hamuruma da şeklini veriyorum. Yağlı kağıt üzerine kurabiyeleri belli aralıklarla dizin. Pişerken hafif büyümeler yaşanacak, birbirine yapışmaması için mutlaka tepsinizde boşluklar bırakarak yerleştirin. Son kurabiyemi de hazırladım ve artık kurabiyelerimi 180 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderebilirim. Kıyır kıyır enfes bir kurabiye olacaktır. Verdiğim ölçülerde hazırladığınızda oldukça büyük boy, tam 23 adet incir dolgulu harika kurabiyeler elde ediyorsunuz. Kurabiyem pişti. Üzeri hafif pembeleştiği zaman, altı da bu şekilde piştiği zaman fırından çıkarın. Üstünün çok fazla kızarmasını beklemeyin. Kurabiyeler ılındıktan sonra da üzerine pudra şekeri gezdirdim. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Dilerseniz çikolata da gezdirebilirsiniz. Damak zevkinize göre, evdeki imkanlara göre kurabiyenizi servise hazırlayabilirsiniz. Öyle nefis, öyle güzel oldu ki mutlaka denemenizi istediğim, gerçekten de harika bir tarif. Davet sofralarınıza, misafirlerinize de çok yakışacak. Herkesin çok seveceği, tarif isteyeceği güzel bir tarif oluyor. Kurabiyelerim soğuduktan sonra sizlerle birlikte iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten de tek porsiyonu doya doya bir kişiye yetecek harika bir kurabiye. Mutlaka deneyin. Bu şekilde tabakta da oldukça şık görünüyor. Hemen içini de sizlere göstermek istiyorum. Keserken dikkat ederseniz kurabiye hamurunun ne kadar kıyır kıyır olduğunu, dökümlü dökümlü olduğunu sizler de göreceksinizdir. İçini de şöyle göstereyim. İncir dolu, tam bir lezzet bombası, harika bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, küçücük bir yorumda bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.